Bilmiyorum ne kadar doğru bir şey yapıyoruz şu anda bu sıcakta. Atina'yı gezeceğiz diye bir heyecanlandık ama yani daha başka da ne zaman gezeceğiz? Bir noktada gezmemiz de lazım. Yokluğumda otoparklar mı buldun? Nasıl? 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 Yokluğumda otoparklar mı buldun diyorum. Yokluğumda çok kitap okudum. Yokluğumda çok Google okudum yani. Bir tane mahalle var burada. Güzel böyle sokakları olan. Buraya gidiyoruz. Bulunduğumuz yere aslında çok uzak değil ama hava yaklaşık 40 derece. Ondan sonra da Yiğit'in Akropol'e gitme gibi bir hayali var. Tepeye çıkma. Ben bunun bu sıcakta gerçekçi olmadığını düşünüyorum ama işte Yiğit İşte ben. olanca coolluğuyla Şapka alaydım iyiymiş ama. ben artık saldım o işleri ya. Şapka mapka takmıyorum artık ben. Çünkü böyle sanki kafamda ekstra ısınan bir objeyle geziyormuşum gibi hissediyorum. Darlanıyorum. Artık saldım. Tabii bu bir tavsiye değildir. Belki de benim şapkam yanlış bir şapka. Şu üzeri böyle gümüş kumaşlı şemsiyeler var. Böyle ışığı geri yansıtan UV filtre diyorlar ona. Bulursam ondan alacağım. Bence çok faydalı çünkü biz onu böyle deniz kenarında kullanmak için onunla almıştık. Çok bayağı böyle serindi yani altı. Güneşi geri yansıttığı için. Şey gibi işte bu arabaların camlarına konan böyle alüminyum renkli bir şey oluyor ya güneşten korumak için. Aynısının şemsiye versiyonu. Ay Allah'ım çizmeyle gezenler var. Böyle bir şey olabilir mi? Kız çizmeyle geziyor 40 derece ya. Bu arada burada inanılmaz güzel duvar resimleri var. Hemen hemen her sokakta, her caddede böyle bir şeye denk gelmek mümkün. Ama maalesef sokaklar biraz pis yani. Başkentte olur öyle şeyler, kalabalık şehirlerde. Hafif sağlı gitsek bakalım ne olacak. Bakalım ne olacak diyerek değil. Önünde harita var. Yanlış yerlere sokup ekstra yürütme bizi bak. Google Maps elinde ama ona böyle devamlı bakmaz o böyle. Telefonu salar aşağı. Arada bir bakar o sırada navigasyonun böyle yönü şaşmış olur. Çünkü telefonu cebine falan koyar. Sonra çıkardığında fark eder ki bir yere aslında dönmemiz gerekiyormuş ve çoktan dönmemişiz. Ondan sonra onu da belli etmemeye çalışır. Der ki işte bir de şurayı deneyelim. Orada anlarsın ki bizi Bilmediğimiz bir şehir yani ne güzel geziyoruz. bizi ekstra yürütmüş. Adam salık yani. Yiğit'i tanımlayan şeydir bu ya. Yani turizm bu Tamam. kadar disiplini kaldırmaz Ceyda. Cümle. Turizmde bu kadar disiplin no yani. Dikkatim dağılıyor, dikkatim sağa sola bakıyorum. Bilmediğim yerlere giriyorum. Ben buradan galeta aldım. Bak benim de dikkatim dağıldı. Kadayıf var. Kadayıf falan var. Tatlılar bana heyecan vermedi. Bana da vermiyor. Hele bu sıcakta hiç Sıcakta vermiyor. evet hiçbir şey yiyecek durumda değilim. Şu anda Atina'nın en merkezi istasyonu. Valastraki istasyonu. Burası da zaten istasyonun girişi. Şöyle bir meydan var. Meydanda işte böyle sağa sola açılan caddeler var. O caddelerden buranın merkezi birçok mahallesine ulaşabiliyorsunuz. Instagram'da paylaştım burayı. Geçenlerde İzmir Kemeraltı diyen olmuş. Eminönü diyen olmuş. Çok da farklı olmasa gerek. Yüzyıllarca aynı kültürlerde. Evet yani bu ayrımı zaten aşırı saçma bir noktada. Geçen onu düşünüyordum. Yüzyıllarca beraber yaşamak, sonrasında bu kadar ayrılmak ve başkalaşmak istemek. Çünkü bence başkalaşamıyoruz yani. Yok be aynı adam işte Çok ya. benziyoruz yani. Kültürlerimiz de Kültür aynı benziyor. Konuşmalarımız, mimiklerimiz, yemeklerimiz. Ama nedense haklıymışız gibi davranma arzusu içindeyiz. O da işte biraz din farkından ileri geliyor galiba. Çarşıdayız şu an. Çarşı kalabalığına girdik. Zeytinden ne çok şey yaptık. Baharatçılar, zeytin ürünleri satanlar. Kapalı işte çarşı ekolü. şu tahta işi mesela çok var her yerde. Bunlar var. Uzaylıya bakıyormuş gibi bakıyorlar bana Yiğit. Elimde gimballa dolaşınca. Gimballa gezince. Minicik balalaykalar var burada bak. Bunlar balalayka değil mi? Bence balalayka. Çok tatlı. Böyle bir dükkandan klima vurduğu an yavaşlıyorum. Aa, bak. Şuraya bakalım mı? Hadi bakalım. Ha burası restoran. Hayalimde burası bir çay bahçesiydi. Ve her köşesinde küçük bir çay ocağı vardı ve kenarına oturuyorduk ve onlar bize çay ikram ediyordu mesela ince belli bardakta. Aa burası tamamen bir restoranmış. Sen nelere bakıyorsun orada? Ivır zıvır Ne buldun? çer çöp satıcısı. Ha paracı. Neydi buna ne deniyordu? Numizmatik. Numizmatik. Ama yani sadece para satmıyor bu abi. Eski olduğunu iddia ettiği bir sürü şey satıyor. Yiğit çok sever eskicileri. Bakmayı seviyorum. Paracıları da sever. Numizmatik mi deniyor? Numizmatik. Peki adama da numizmatör mü? Numizmor. Numizmat. Numizman. Yani numiz adam. Aa, gerçek adını unuttum ben. Numizmatik işte. Numizmatik. Buradan sağa dön diyor. Bu biraz üzücü bir haber olabilir bizim için. Ya orası güneş ama. Aa seramikçi. Bazı dükkanlar o kadar güzel ki, o kadar güzel seramikler, o kadar güzel takılar var ki. Daha camdan Yiğit'i de çekeyim.
Bu da bizim güneşli ve kurtulacak artık hiçbir yerimizin kalmadığı o cadde. Ben bu video çekimi süreciyle birlikte gezdiğim her yeri İstanbul'dan veya Türkiye'den bazı yerlere, bazı caddelere benzettiğimi fark ettim. İşte bazen Acıbadem Caddesi'ndeyim, bazen Taksim İstiklal'deyim, bazen Beşiktaş'tayım. Habire böyle, burası da oraya benziyormuş, burası da oraya benziyormuş deyip bizim küçük İstanbul'umuz çünkü oralar. Yiğit, sen bana geçen bizim küçük İstanbul'umuz dedin ya, o beni böyle çok duygulandırdı. Hüzünlendin mi? Hüzünlendim. Yiğit'i böyle bir yerde görmüştüm. Ama o beni görmemişti ve yürüyüp gitmiştim. O zaman hani öyle çok muhabbetimiz yoktu ama ortaokuldan beri birbirimizi tanıyoruz. Sadece o zaman yoktu işte üniversite zamanı. Seni dedim Kadıköy Halkı'nın oradaki kahve dünyasında otururken görmüştüm. Demiştim hani birimizin birimizi gördüğü veya ikimizin de birbirini görmeyip aslında birbirimizi böyle teğet geçtiğimiz kaç tane an olmuştur kim bilir demiştim böyle özellikle İstanbul'da. Koskoca şehir diye düşünerek onu söylemiştim. Sonra Yiğit demişti işte bizim İstanbul'umuz küçüktü ve güzeldi. Sonra üzüldüm böyle. Geçen başka bir videoda gördüm. İstanbul dediğin eğer İstanbul'u tamamen anlatmak istiyorsan her çimen tanesi, her karınca, her bina, İstanbul'da ne varsa her şey İstanbul'u oluşturur. Dolayısıyla aslında herkesin her yerde, her mekan için kendi versiyonun varmış her yer için. Hani o beyaz evler? Yukarıda gözüküyor. O merdiveni mi çıkacağız o zaman? Evet. Ben merdiven Hüzünlü gözlerle bana bakamaz. ama yapamam gibi geliyor. O kafelerden birine oturur bir soluk alırız belki bir şey için. Evet, orada yeşil bir kafe vardı. Oraya oturalım mı? Orası Olur, çok hadi tatlıydı. gidelim oturalım. Biraz yelpaze diyelim mi? Hadi diyelim. Güzel esiyor ve burası. Bana dokunmaz. Ben sabit duruyorum, sen kıpırdıyorsun. Ama ben çok genişim hayatım. Ne alakası var? Omuzlar. Benden daha geniş olabilir misin? Bakayım. Şimdi kameradan yan yana dur bakayım. Aşkım kameradan. Ne? Bak bakayım hangimiz daha genişiz. Evet, sen daha geniş. Kim olacak hayat? Ev yapımı, konsantre limonata, zencefilli, şugarsız. Sugar. Çeviremedim. Şekersiz. Aşkım bunun kablosu bana değiyor. Neyin kalmış? Bana değiyor. Tamam. Face. Ne olacak face? Diyeceksin ki dur aşkım ben hallederim. Ben neyi halledeceğim? Sökeyim mi? Bilmiyorum. Yap. Peki burayı çıkacağız şimdi birazdan. O evlere bakacağız. Sonra neler olacak? Sonra senin söylediğine göre biz Akropol'e çıkacakmışız. Akropol'e Buket gelince çıkmayacağız mı? O gelince de akşam çıkarız. Müzesinde gündüz gezeriz. Olmaz mı? Bunu büyük yazmışlar. Bu neden pahalı? Bu ne pahalı gibi? Bu ne büyük? Soracağım şimdi. Bence bunun alkol yok. Ama aynı zamanda şu şekersiz olan limonata da çok ilgimi çekti. Bir de şöyle yemekleri var. Bence mantıklı bir yere oturmuşuz. Burası devamlı esiyor çünkü. Esiyor değil mi? Değişik bir gezi tekniği olarak mesela yapılabilir işte. Bir tık bir yeri gezip tekrar odaya gidip duş alıp. Evet, dün ben öyle yaptım. O yüzden 3 kere duş aldım. Günde 2-3 duşla hayat devam edebilir. Yani. Sabah, öğlen, akşam duşu gibi. Bu serin ve güzel anın sonu geldi. Kalkıyoruz şimdi kafeden. Çok az bir süremiz daha kaldı. Yiğit'in götürmek istediği yere. Son bir çabayla oraya çıkacağız. Şimdi Sola devam devam. ediyoruz. Merdivenlerden çıkmaya. Bence bu sıcakta artık pervanelere buhar da artık su da verilmeli yani insanların üzerine. Ne versen olmayacak gibi bence ama. Yine Evet, de. o da doğru. Yani Saat de çünkü 2.30-3. Artık yani şu an Doğu Ana'ya karşı bir Öyle içindeyiz. Böyle. Savaş içindeyiz. Yani şikayet etmenin bir anlamı yok mu? Sanki şikayet edince insan biraz rahatlıyor gibi. Mesela sırt çantası böyle sıcaklarda. Takılmamalı Bir değil mi? pişmanlıktır. Grafitiler.
İnanılmaz çok duvar sanatı var ya. Duvar Bak, sanatı burası da denmez var. de. Daracık daracık sokaklarda gerçekten. Peki misket yuvarlayan kızlar nerede? Çok sıcak şimdi, onlar öyle bir kusura yapmışlar. Aa, çok güzeldir, hemen çekeyim. Burasıydı gelmeye çalıştığımız yer. Yiğit'in bize hadi gidelim gidelim diye ısrarla inatla getirdiği yer. Ama kendisi gölgede. İyi ki de gelmişiz ama çok Saklanıyor. güzel gerçekten. Burada insanların evcazları mı var gerçekten ya? Evet ya, buralarda yaşıyorlar kadar. işte, ne güzel. Çok küçük değil mi bura? Tatlı ama. Evet. Keep quiet miymiş? Tamam ya, değilmiş. Sokaklar var burada. Bir de böyle kırmızı falan panjurlar var. Onları da göstereyim mi? Burada arkamızda. Arkamızda kırmızı panjur var. Sen de gel. Anafiotika'ymış burası. Tatlı tatlı yerler. Burası biraz yüksek olduğu için esiyor oldu hatta. Biraz trafikli bir yer. Oo, bu tepeye çıkıyoruz biz şu anda. Manzaraya bak. Ha, güzelmiş. Şu en tepede ne var? Akropolü oraya kursalarmış keşke. Neden? Buradan En görürdük tepe diye. olsun. Devam edelim mi? Edelim karıcığım. Karıcığım diyor Kedi ya. sesi duyuyorum. Ponçik bir kedi var. Evet, sesi geliyor. Neredesin? Çıkıyorum yukarı. Sana demiyorum. Kedi diyorum. Seni görebiliyorum karı. Ya açık hava müzesi gibi de Sandalyelerin, yapmışlar. merdivenlerin güzelliğini göstermek Sanat maat istedim. bir şeyler yapmışlar ufak. Ya gerçekten biz şu tepeye öğlen sıcağında tırmandık mı ya? Biz de böyle insanlarız be. Ben sana Atina mı dedim? Atina dedim. Şu an oradayım mental olarak. Biraz burada duralım. Birazcık esiyor Sağdaki orası. büyük alan nedir şu? Yeşil alan mı? O yeşilin orada bir tane böyle O buranın çok ünlü. tiyatro gibi. Orası olimpiyat sahası hayatım. Ha, Ünlü evet. olimpiyat sahası galiba U şeklinde. Şehrin camlarının Evet. pırıldaması peki ara ara. Oradan cayır cayır yanıyor. yanıyor oralar şu an. Oo güzel. Yunan tanrıları rüzgarı verdi. Bak şu dünyada bir ağaç gölgesi bazen her Evet. şeydir yani. Sandalet giyiyorum, ince altları. Yerin sıcaklığından ayağım yanıyor biliyor musun? O amca mı teyze mi ne yapıyor orada yazık? Orada bence bir güvenlik şeyin görevlisi. girişi var. Ben hep merak etmişimdir. Mesela Çok böyle... güzel bir iş bence o. Evet bu işler evet ya kim yapıyor mesela? Belki de uyuyor Müze. şu an. Müze girişindeki biletçiler. İşte mesela müzelerin dükkanlarındaki kasada duranlar veya o dükkanlara bakanlar. Güzel iş. Bu çok güzel iş Müze ya. dükkanı biraz sıkıcı olabilir de. Ya abi çok Gerçi ama klima falan. hep klimalı ve O abinin işi de sakin. güzel. Güzel manzarası var. Gölgede takılıyor. Oturuyor. Bak göstereyim Güneş abi gözlükleri size. var. Uyuyor. Muhtemelen uyuyor. Şurada göstereyim Ve bak. güzel bekçi uykusu. Gözüküyor Bildin mu ki mi? acaba? Ufak bir sese uyanan bekçi uykusu. Bak uyuyor orada, güneş gözlüğünü takmış. Taşın gölgesine oturmuş. Yalandan çalışıyormuş gibi yapıyor galiba. Evet güzel iş. Ben de yapardım. Ben de yapardım. Ve devam mı edeceğiz? Ne Hadi yapacağız devam şimdi? edelim. Ne var peki bu yolun devamında? Bu yolun sonunda huzur var, mutluluk var ne bileyim abi. İnanmıyorum sana. Burası Akropol'ün etrafı işte buraları. Zaten çıkacağız, inmeyelim. Boşuna Ha. iniyoruz şu anda. Ne yapalım şimdi yani? Abi balalayka çalıyor. Ama bizim hiç paramız yok. Sana veremeyiz. Ay şemsiyeyle kendini kapattı mı o, ne yaptı? Üstüme düşme sakın ha. Kayıyor musun şu anda sen? Hayır iyiyim. Ama yani bir noktada kayarım gibi. Kendini göstermeme derdinde çok meraklıydık seni çekmeye. Utangaç bir müzisyen. Ya şu sandaletleri bütün tatil giymedim. Giydiğim güne bak. Biraz önce şimdi kaydım ya.
Ha, Devam- korkuyorsun değil mi? Korkuyorum, devamlı kayacakmışım gibi geliyor. Burayı da böyle kaymayacak bir şekilde yapsalar daha iyiymiş yani. Senin de kayıyor değil mi? Kayıyor canım, hayvan gibi kayıyor. Ya bir de bu konuda benim fobim oldu ya. Biz seninle o şeye gitmiştik ya, yürüyüşe. Slovakya'da trekking'e gittik de çamur dağa çıktık. Orada yağmur yağmış bir gün önce, yerler çamur. Habire kayıyoruz. Ben düştüm bir kere. Ormanın içindeyiz, yürüyoruz böyle. Ama yani yürümeye bin şahitler, bitmişiz. Herhalde o gün biz kaç? 8 saat yürüdük değil mi? Tabii. Ama yürüdük dediğim nasıl biliyor musunuz? Böyle tırmandık falan. Sonra bir kayanın tepesinde Yiğit mahsur kaldık. Adama kal geldi, devam edemiyor. Aşağısı uçurum, yüzü bembeyaz oldu. Benim aklım çıktı böyle, Yiğit hani bayılıp da oradan aşağı yuvarlanacak diye. Sonra işte 2 tane Slovak abla geldi, Yiğit'i böyle götünden itip öbür tarafa geçirdiler falan böyle. Onun böyle korkunç bir korkusu oldu tabii. Ben çok korktum başına bir şey gelecek diye. Ondan sonra en ufak böyle bir yokuşta aşağı inişte böyle devamlı ay düşeceğiz, ay öleceğiz diye böyle gerildim, aşırı gerildim. O gün bir de düştüm ben. Kaydım, düştüm çamurda. Ormanın içine tam düştüğüm anda arkamdan siyah kocaman bir şey gelmiş. Yiğit de onu ayı zannetmiş. Yiğit demiş ki tamam abi, bir ayımız eksikti, o da geldi, tam oldu. Hayır, zaten yürümeyi beceremediğimiz bir ortamda bir de ayı ben Sonra... kabullenmiştim yani hani bazı şeyleri. Aa, tamam artık. Ama Ceyda'yı veya işte ikimiz birden kurban veriyoruz Slovak dağlarına şeklinde. Ondan sonra meğersem böyle Slovak irice siyah tişörtlü bir abiymiş. Bu arada yani Slovaklar parmak arası terlikle falan iniyorlar o yolları. Yalnız bizim o en yukarı çıktığımız ablaların Yiğit'i kurtardığı yerde ablalar böyle ayakkabılarımıza baktı, böyle yaptı. Bunlarla buraya çıkamazsınız dedi. O günden beri ben yokuş aşağı ne zaman ayağım kaysa böyle aklımı deliriyorum. Burası ne müzesiymiş? Paul ve Alexandra Hanalopov Müzesi. Kamu. Tek bir sebeple buraya girerim. Klima. Klima. Kamu diyor. Kamunun eserleri mi varmış? Tabii, Kamu'nun eserleri. Kamu ne demek? Olamaz mı? Kamu bence bir sanatçı. Burada içeride yüzükler var. Ay hayır. Yüzüğe tasa. Kilden yapılmış ürünler Kilden var. yapılmış sürahiye doydum ben, tamam. Sürahiler var gerçekten. Tamam, heykel hiç gerek yok.